Selamlar arkadaşlar. Bu videoda başıma gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Aslında biraz dertleşmiş olacağız da diyebilirim. Çünkü bu süreçten geçerken değişik hislere bürünmüştüm. Olayların sonucunda bence şu an eskiye göre farklı bir insana dönüştüm diyebilirim. Yaşadığım bir süreç var ve bu süreci burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ben kimim? Zaten bazılarınız biliyordur, aktif olarak izleyen varsa, izlemeyenler de varsa. Arkadaşlar, ben Polonya'da yaşıyorum. Yaklaşık 4 sene oldu diyebilirim. Daha öncesinde burada Erasmus'la yapmıştım. İş, güç falan derken bir şekilde zaman geçti. YouTube'a da daha yeni başladım. İçerikler üretmeye ve kendi anılarımı biriktirmeye diyebilirim. Hatta bu biliyorsunuz herkesin vardır ya, yeni yıla giriyorum, yeni yıl hedeflerim şunlar, spora başlayacağım. Benimki de böyle oldu biraz. Yeni yıla girerken dedim ki YouTube'a başlıyorum. Gerçekten de benim paylaştığım videoya bakarsanız eğer profilimde 1 Ocak. 1 Ocak'ta paylaştım. Videoda yılın son günü nasıl geçti? 31 Aralık. Son gün. Videoyu çektim. 1 Ocak'ta paylaştım. Sonrasında zaten videoları sırayla paylaştım. 1 Ocak, 2 Ocak, 3 Ocak falan diye süre gelen videolar oldu. Ve burada kim izliyorsa beni, o izleyen kişilere bir derdimi, yaşadığım bir tecrübeyi aktarmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. Belki buradan kendinize bir nasihat çıkartırsınız. Kendimi nasihat verecek konumda gördüğüm için söylüyorum gibi bir durum yok. Başıma bir olay geldi, bunu paylaşmak istiyorum. Bu tarz bir şey yaşamamış olan kişilere bir nevi bir örnek olmuş olur. Yaşayan kişilerle de dertleşmiş oluruz diye düşünüyorum. Örnek olur dememin sebebi şu. Zamanında biliyorsunuz 2009 Facebook yazıları ünlüdür. Saçma sapan yazılar vardı. Orada o dönemlerde bir yazı okumuştum. Aptal insan bir hata yapar. Sonra yaptığı hatadan tecrübe edinir. Akıllı insan başkalarının yaptığı hataları görür ve başkalarının yaptığı hatalardan tecrübe edinir, onları yapmaz gibi bir yazıydı. Evet, kulağa saçma geliyor ama düşündüğümüz zaman çok da saçma değil diyebiliriz belki. Benim bu yaptığım hataları da şimdi burada paylaşmak istiyorum. Belki bazı insanlara önden tecrübe olmuş olur. Genel olarak bunu bir sürece yayarak anlatacağım zaten. Burada bir şirkette ben çalışıyordum. Genel olarak her şey çok güzel gidiyor. İş durumu çok iyi gidiyor. Sürekli ben zaten inanılmaz hırs yaptım. Sürekli bir şeyler katıyorum kendime, hem de şirkette o çalıştığım görevde falan. Sürekli böyle bir ivme halinde devam ediyor her şey. Paylaşımlı bir yurtta kalıyorum. Özel bir yurt. Ev tarzı bir şey. Bir daire düşünelim. Dairenin 4 tane odası var ya da 3 odası, 2 odası neyse artık. Böyle çeşit çeşit sen seçebiliyorsun. Biz 4 odayı örnek alalım. 4 tane odası var. Ortada salon. Öteki bir köşede bir tuvalet, 2 oda. Diğer köşede bir tuvalet, 2 oda var. Bu tarz bir yer. Ücret olarak çok daha düşük ödüyorsun paylaşımlı bir dairede kaldığın zaman, ama başka insanlarla uyumlu olacağının bir anlamı yok. Mesela misafirleri geliyor, akşam vakti gürültü yapıyorlar, uyuyacaksın, rahatsız oluyorsun ya da gıcık oluyorsun, sevmediğin tarzda insanla herkesle anlaşacağın diye bir kural yok. Ben de o dönemde yavaş yavaş rahatsız olmaya başladım. Mesela eve bir misafirim gelecek, orada 10 metrekare küçücük 5 metrekare odanın içine tıkışıyorsun, çünkü salona gitsen diğerleri var, çok muhabbetin yok, onlarla beraber o ortamı paylaşmak istemiyorsun. Bir süre sonra bu durum beni rahatsız etmeye başladı. Şimdi belki düşünüyorsunuzdur, buradan şirketin kapanmasına nasıl bağlayacağım? Çok güzel bağlayacağım. Beni anlamanız için bu noktadan başlamak istedim anlatmaya. Bir yandan zaten sıkıca çalışıyorum, iş güç koşturuyorum. Bir yandan eve geliyorum, evde bir bakıyorum mutfakta yemek pişirmiş, pişirdiği tezgahı temizlememiş çocuk. Allah'ım yarabbim. Dedim ki ben artık yapamıyorum. Tamam, burası daha uygun fiyatlı ama ben biraz maddi olarak kendimi zorlayayım ama en azından kafam rahat olsun. Ev araştırmaya başladım. Ev dediğimde burada ev fiyatları yüksek. Zaten birkaç video yapmıştım. Kanaldan görürsünüz. Stüdyo daire düşünelim. Stüdyo dediğim mesela nasıl oluyor? Mutfak, salon. Aynı yerde, aynı zamanda salonda çekyat var. Çekyatı açıyorsun. Yatak oluyor, yatıyorsun. Yatak odası falan yok. Stüdyo daire. Bilmeyenleriniz varsa arkadaşlar, böyle bir sistem. Böyle bir yer bakıyorum. Çünkü +1 salon, mutfak ve yatak odası olan yerlerin fiyatları çok daha fazla. Ben mentalim rahat edecek de bu kadarını da karşılayamam o dönem. Kibrit kutusu kadar, ama kafam rahat olsun. Ev bulunmuyor o dönemde. Bakıyorum ev bulamıyorum. Ara tara derken bir yer buldum. Gittim, görüştüm. Adam dedi ki tamam gel. Anlaştık, fiyatı da yüksek. Beni zorlayacak bir fiyat ama mentalim rahat etsin kafasındayım. Sonra taşındım. Böyle bir şeyler fark etmeye başladım. Ne gibi? Gün ışığı. Şimdi bak, gün ışığı
Dünyanın en önemli şeyi. Zaten diyorlar ya, güneş girmeyen eve doktor girer diye. Gerçekten öyleymiş. Şimdi ben oraya taşınınca şunu fark ettim. Binanın önünde başka bir bina var. O yüzden bir de karşılıklı binalar olduğu için zaten perdeleri tamamen sonuna kadar açamıyorsun. Bir de o kaldığım oturma odası aynı zamanda benim yatak odam. Orada kalıyorum yani. İnsanlar beni direkt karşı pencereden görebiliyorlar. Aradan geçti 2 hafta 3 hafta. Bak ben sana söyleyeyim. 2-3 hafta değil, hatta 19 gün şirketten bana bir bilgi geldi. Dükkanı kapatıyoruz burada. Aman Allah'ım, ben bunu duydum ya, bak böyle kafamdan aşağı sanki kaynar sular indi. Bir anda film şeridi gibi gözümün önünden geçti her şey. Her şey. Böyle elim ayağım titremeye başladı. Dedim bak, şimdi yine düşününce şey oldum, bir kötü oldum. Ne yapacağım ben şimdi? Direkt bunu düşün. Lan tüylerim diken diken oldu şimdi. Şey oldum, tribe girdim ya. Dedim ki ne yapacağım ben şimdi? Burada yabancı bir ülkedeyim. Bir de direkt kafamda şunu düşünmeye başladım. Şimdi ben ne yapacağım? Gerçekten kapanıyor mu? Çünkü bir de şöyle bir durum var. Benim bütün evraklarım o şirket tarafından çıkartılmıştı. Bana iş teklifi geldiğinde bütün evraklarımı onlar tamamlamışlardı. Oturum kartı, çalışma izni falan. Patronla konuştum, hani gerçekten kapanıyor mu? Hiç şey yapamıyorum, kabullenemiyorum bu durumu falan. Evet, gerçekten kapanıyor. Hani yarın seni kovduk diyemiyorlar. Bir ay oluyor. Diyorlar ki bir ay sonra çıkışın verilmesi gerekiyor. Şirketi kapatıyoruz falan burada Polonya'da. Yeni başvurduğun şirket senin adına çalışma izni çıkartırsa orada çalışmaya başlayabilirsin. Ama senin için çalışma izni çıkartmaları da zaman alıyor. Yani en kötü 2 ay, yaklaşık 2 ay vakit alıyor Türk vatandaşları için. Kolay kolay hiçbir şirket bu topa girmek istemiyor. Çünkü halihazırda burada çalışma izni olan insanlar var. Niye sana çalışma izni çıkartmakla uğraşsın? Eğer çok böyle spesifik bir rolde çalışmıyorsan, böyle kendine has özel bir pozisyonun vardır. Mesela bilgisayar, IT gibi. Senden bulamıyorlardır. Nadirdir. 2, 3, 5 tane vardır senin gibi. Tamam, ama işte reklamcılık, müşteri temsilcisi, halkla ilişkiler gibi daha genel pozisyonun varsa, yani arkadaşlar açık konuşmak gerekirse pek de uğraşmıyorlar şirketler sizlerle. Çünkü niye uğraşsın yani? Çalışma izni olan bir sürü insan var burada. Zaten öğrenci de çok fazla var, iş arayan. Şimdi ben bunları falan düşünmeye başladım. Sonra panik oldum. Panikle beraber bir anda CV hazırladım kendime. O hazırladığım CV ile LinkedIn, işte burada 2-3 tane daha web sayfası var. İş başvurusu yapılan kariyer sayfaları. Onların üzerinden başladım başvurmaya. Ama nasıl başvuruyorum arkadaşlar? Böyle zaten CV'de dolu gözüksün diye panik oldum ya. Anaokulundan başladım CV'yi yazmaya, dolu gözüksün diye. Neler neler yazdım. 2 hafta H&M'de çalışmışım, onu bile yazdım. Şimdi o anki mentalle beraber insan çok düşünmüyor. Hani fazla olsun beni seçsinler diyor ama aslında böyle bir mantık yok. CV'yi o şekilde doldurmak sadece göz yorar. Başladım başvurmaya. Ama nasıl başvuruyorum anlatamam. Her şeye başvuruyorum. Müşteri temsilcisi, halkla ilişkiler, IT, CEO, her türlü pozisyona, her türlü şirkete başvurmaya başladım. Bunlardan bazılarıyla görüşmelere başlıyorum falan ama nasıl heyecanlıyım. Çünkü diyorum ki beni almazlarsa bittik. Beni almaları lazım, yoksa sıkıntı. Süre de kısıtlı. Bu arada aileme de söyleyemedim. Bir de şu hissiyat çok kötüydü. Başarısız olmak. Sonuçta herkes ailesinin gözünde başarılı olan bir evlat, gurur duyulan birisi olmak ister. Yani iletişime geçip ya bizim şirket kapandı, ben de iş bulamadım, hadi ben geri dönüyorum, yapacak bir şey yok demek, bilmiyorum, boğazımda düğümleniyor açıkçası benim. Hani başarısızlık beni çok kötü hissettiriyor. Özellikle o dönem. Sonra neyse başvurular yapıyorum, görüşmeler yapıyorum. Her gün 50-60 tane en az başvuruda bulunuyorum. Bu süreç nasıl işliyor gibisinden anlamak için devlet dairesine gitmem gerekiyordu. Çünkü oradaki benim kartım, belgelerim, her şeyim o şirketle, o şirket kapanıyor. Bu sefer bana demeyecekler mi bir yerde çevirirlerse beni? Ne sebeple buradasın? İş diyemem. İş kapattı. O zaman niye buradasın? Bu belgenin bir geçerliliği kalmıyor eğer kapandıysa mantıken. Ben de bunun için işte gittim görüştüm. Zaten onlar da bana öyle söylediler. Bir ay süren var. Bir ay içinde iş ya da okul, işte
kurs, ne olursa işte sebebin, burada kalmak için sebebin neyse bir ay vaktin var. Bir ay içinde gel, sebebini söyle. Bu sebepten dolayı ben Polonya'da işte kalmaya devam ediyorum. Kartımı da yenilemek istiyorum. Tekrardan başvuru yapmak istiyorum diye belirt. Sürece başlayalım dediler. Ben iyice panik oldum. Buldun, bulamadın. Böyle bir durum var. Ama neye başvursam arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Neye başvursam red bile etmiyorlar. Sonra fark ettim ki o panikle zaten çok kötü bir özgeçmiş hazırlamışım. İşte arkadaşlarla bir iki arkadaşa falan sordum, danıştım. Zaten görüşmelerde panik olduğum için beni alsınlar diye kendimi habire övüyorum. Böyle bir sürecin içine girdim. Ve olumsuz dönüşleri aldıkça ve zamana karşı yarıştığım için sürekli stres olmaya başladım. İş kapandı. Yeni bir yere taşınmışım. Pahalı bir yere taşınmışım. Zamana karşı yarışıyorum. Pahalı taşındığım yerin kirası var. Artı olarak depresyon kafasına girmeye başladım. Öyle bir moda girdim ki zaten sabah uyanıyorum kapkaranlık. Sabah uyandığımı anlamıyorum. Yani mesela gün sabah 5'te 6'da aydınlanıyor değil mi? 8-9 benim odamın içi kapkaranlık. Zaten kötü bir mental duruma düşmüşüm orada. Bir de üstüne karanlık bir ortam. Hani beynim gündüz olduğunu da algılayamıyor. Bu sefer yataktan çıkasım gelmiyor. Zaten modum düşük. İşte dönüş alamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olacak bilmiyorum. Ailemle paylaşamamışım. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Bak o kısma da geliyoruz. Şimdi bu durumu bazı arkadaşlarımla paylaşmaya başladım. Ne olduğunu söyledim. Sanırım benim o anki modumu anlamadılar. Durumu şakaya vuranlar oldu. Ama ben o dönem bu şakalara gülecek durumda değildim. Kiramı ödemem gerekiyor. Ödeyemezsem atılacağım. Atılmaya geç. Davalık olacağım. Bir de işte kirayı ödemedim diye davalık olacağım. 3 hafta önce taşınmışım. Şirket kapanmış. Bu miktarı nasıl ödeyeceğim ben şimdi? Bunu düşünüyorum. Ülkeden çıkmak zorunda kalma gibi bir durumum da var. Bütün o hani verdiğim emeklerin boşa gitmesi gibi bir durumu da var. Bir de üstüne zaten bu durumun getirdiği stresle beraber böyle günde bir öğün falan yiyorum belki. Hazır gıdalardan alıyorum işte. Isıtıyorum, yemek bile pişirmiyorum. Pişirmek istemiyorum. Böyleyken işte paylaştığım kişiler bu durumu biraz şakaya vurmaya başladılar. Kaldıramadım o dönem bu şakaları. İşte iletişimi birazcık kestim, uzaklaştım. Saçma sapan işte tavsiyeler verenler oldu falan. Tek beklentim çevremde duyan insanlardan beklentim şuydu. Bana hani iş bul ya da bana para ver gibi bir şey değil ya. Sadece bana deselerdi ki sen yaparsın. Aslansın, yaparsın. Biz sana güveniyoruz. Sen neleri atlatmadın ki deseler, inanın bak öper başıma koyarım. O kadar mutlu ederdi ki anlatamam. Saçma sapan yorumlar yapmaktansa bana deselerdi ki hakkında hayırlısı olsun ama ben senin yapacağına inanıyorum. Bazen insanların tek ihtiyacı olan şey bu. Sana inanan insanlar gerekiyor hayatında. Benim için o dönemde bir nevi dönüm noktası oldu. O dönem bana hal hatır soran kim varsa, hal hatır, bak çok bir şey değil. İyi misin? Her şey yolunda mı? Bak her şey yoluna girecek, merak etme. Çok bir şey değil. Bu iki cümleyi kuran kim varsa şu anda benim hayatımda yerleri çok büyük. Bugün, yarın ne ihtiyaçları olursa ben muhakkak onlar için koşarım, yaparım. Ne gerekirse. O buhran döneminden de nasıl çıktığımı da anlatayım. Şimdi ben düzenli olarak hayatım boyunca bir şekilde sporla içli dışlıydım. Ama o şirketin kapatıyoruz dediği günden itibaren hani yatağa yatıyorum, saatlerce tavana bakıyorum ya, yemiyorum, içmiyorum, spora gitmiyorum doğal olarak. Zaten diyorum ki ne olacak ki zaten bilmiyorum falan gibi bir modda olduğum için böyle. Yemek yok, su yok, spor yok, hiçbir şey yok zaten. Kafa uçmuş. Ne yapacağım, ne edeceğim? Sonra başladım internette videolar izlemeye. İşte Instagram'da, YouTube'da falan motivasyon videoları. Hani sürekli ben en iyiyim, ben her şeyi başarırım falan. Hani orada da videolarda diyor ki sürekli kendine bunu söyle. Her sabah kalk de ki ben çok iyiyim, ben harikayım. Ben tuttuğumu koparım, ben her şeyi yaparım. Aynanın karşısına geç, gözünün içine bak, göz bebeğine baka baka de ki ben başarırım, ben her şeyi başarıyorum, ben en iyiyim, ben en iyiyim diye sürekli kendine söyle. Ben de bunları uygulamaya başladım. En başta ne kadar inanmasam bile sürekli her gün kendime ben çok zekiyim, ben her şeyi başarıyorum, Allah benimle, hiç sıkıntı yok,
Rabbim yardımcı olacak bana diye sürekli böyle kendi kendime konuşmaya başladım. Ama bir süre sonra fark ettim ki gerçekten mental olarak iyi hissetmeye başladım. Mesela o izlediğim videolarla beraber de şunu düşünüyordum. Diyor ki videonun bir tanesinde: Batman. Başına kötü şeyler geldi ama o düştüğü yerden kalktı. Efsane bir dönüş yaptı falan. Kendimi sürekli böyle motive ediyorum. Evet, başıma kötü şeyler geldi ama ben bir başrolüm, ana karakterim. Başıma kötü şeyler gelebilir. Geldiği gibi kalkacağım. Çok daha emin adımlarla devam edeceğim diye sürekli kendime böyle söyleye inanılmaz bir mentale çıkmaya başladım. Modum iyi olmaya başladı. Modumun iyi olmasıyla beraber şunu da fark ettim. Mesela o sürekli tavanı izlediğim, kötü ruh halinde olduğum dönemlerde işte çok şanssızım, her şey benim başıma geliyor, niye böyle oldu falan diye davranırken gerçekten de her şey benim başıma geliyordu. Yolda yürüyorum, ortada bir tane taş var, taşa takılıyorum. Gerçekten de bütün kötülükleri çekmeye başladım ister istemez, farkında olmadan, sürekli söyleye. Ama sonra olumlu söylediğim zaman her şey, bu bahsettiğim gözümün içine baka konuşma muhabbetlerini yaptıktan sonra gerçekten şansımın yaver gittiğini hissetmeye başladım. Havaalanında başıma geldi bu. Bu kafaya hala devam ediyorum bu arada. Sürekli kendime söylüyorum hani ben en iyiyim, her şeyin en iyisini yapıyorum falan gibisinden. Havalimanına gittim. İnanılmaz bir kuyruk var. Önümden güvenlik geçiyordu. İşte kolay gelsin dedim. Güvenlik dedi ki teşekkür ederim. Pasaport kuyruğu değil mi dedi. Evet dedim. Yeni sıra açacağız. Gel buraya dedi. Kuyruk varken beni farklı sıradan soktu. Direkt geçtim. Kendime sürekli ben çok şanslıyım dememe bir nevi bağlıyorum. Neyse, süre çok uzun oldu ya. Böyle dertleştim, paylaşayım dedim ama biraz uzattım sanırım. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi çok kötü bir dönemdi. Sonrasında işte o kötü mentalden çıkışımda sürekli kendimle konuşarak, böyle ayna karşısına bakarak yaptım. Sonrasında iş mi buldum, nasıl işte oturuma başvurdum, ne oldu da buradan dönmedim, neler oldu, bunları da artık eğer ki dinlemek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yeni bir video hazırlarım onun için de ayrıca. Şimdilik bu kadar yeter. Eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bu derdime ortak olduğunuz için. Görüşmek üzere.